Babam ve oğlum. Yazan Demirtaş Ceyhun. Seslendiren Atilla Şendil. Babam gerçekten anılarımdaki gibi kimselerin yenemeyeceği kadar güçlü, kuvvetli, iri yarı bir adam mıydı? Ne garip. Aradan bunca yıl geçmiş olmasına karşın oğlumun şımarıklıklarına sinirleniverince sabahleyin gene birden onu anımsadım. Gözümün önünde beliriverdi çocukluğumdaki bütün iri yarılığıyla. İçim bir hoş oldu. Hüzünlendim. Daldım gittim. Kendime geldiğimde bir de baktım çalışma odasındayım. Dolaptan albümleri çıkarmış, dört bir yana saçmışım içindekileri, sararmış solmuş o eski fotoğrafları karıştırıp duruyorum anlatılmaz bir özlemle. Benim canım babam. Nasıl da yufka yürekli, sevecen, iyilik dolu bir insandı ya. Bir çırçır fabrikasında çalışıyordu. Ambar bekçisiydi. Tıpkı öteki bekçiler gibi koyu kahverengi kalın yünlü kumaştan üniformasını yaz kış çıkarmazdı üstünden. Bekçi kasketi öylesine oturmuştu ki başına, şapkasını çıkardığı zaman bile alabroz kesilmiş o kısacık kırçıl saçlarında izleri dururdu çukur çukur. Kim bilir ne pahasına çektirmiştir şu fotoğrafları. Duvara gerili kara bir bezin önündeki sandalyeye yine hafifçe yana kaygılmış kasketi ve bekçi üniformasıyla kasılarak oturmuş, beni de kucağına almış. Öylesine mutlu ki gözlerinin ışıl ışıllığından belli. Yüzünün o ince çizgilerinde de gerçekten bakar bakmaz insanın içini ısıtan kutsal, soylu bir yan var. Fotoğraflarına bakılacak olursa pek de iri yarı bir adam olmasa gerek. Yoksa ben de mi bütün çocuklar gibi babamı olduğundan daha iri yarı görürmüşüm? Kim bilir? Oysa bir günden bir güne kendini olduğundan başka türlü gördüğünü, anlatmaya kalkıştığını, övündüğünü, böbürlendiğini, palavralar sıktığını anımsamıyorum. Hatta tam karşıtı, kendisini bir başkası birazcık övecek olsa hemen sustururdu. Hayır, bu fotoğraflar gerçeği yansıtmıyor eminim. Babam iri yarıydı, güçlü kuvvetliydi. Mahallede herkes hayrandı ona, kıskanırdı, hatta çekinirlerdi bile. Yürürken yeri çın çın öttürürdü. Üniformasının içinde dimdik duruşu, yürüyüşü, sigarasına tüttürüşü. Hele ceketinin sol üst cebinden sarkan kalın zincirli düdüğü ve sanki biraz da inadına gözlere sokulurmuşçasına sağ kasığının üzerine kaydırılmış, kılıfı her zaman pırıl pırıl yılan ışıltılı tabancasıyla öylesine görkemli, öylesine hörflüydü ki. Beni kucağına oturtmuş, öpek okluya, sevecen sevip okşarken şöyle birazcık şımarıp yılışıverecek olmayayım ama hemen kaşlarını çatardı. O sevimli doğulu ağzıyla ula 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 derdi. Hele bizim gibi erkek kısmına şımarıklık yakışmaz bilesin. Sonra da sol kolunu omuzumdan aşırıp yatırıverirdi beni kucağına. Popoma pat pat vururdu. Ama bilirdim hepsi şakadan. Kaşlarına çatması, popoma vurması yalancıktan. Çünkü popoma birkaç kez vurduktan sonra gene kucaklayıverir. Bre can oğul derdi. Bre kurban derdi öpek okluya. Sakın ola ha, benden sana baba nasihatı. Sakın ola ki başkasının gücüne güvenip yiğitliğe kalkışmayasın ha. Sakın ola, küpe ola kulağına. Ne demek isterdi ki babam? Başkasının gücüne güvenip yiğitliğe kalkışmak da nasıl bir iş acaba? Çocuk aklımla bir türlü çıkaramazdım. Meğer benim de baba olmam gerekmiş dediklerini bir tamam kavrayabilmem için. Anca baba olunca bilincine varabildim. Nitekim kaç kez, anca nice sonra bir de farkına vardım ki oğlumu karşıma almışım, sanki hala çocukça bir öykünmeyle babamın o sözlerini yineleyip durduğumun da bilincine varmadan. İşte bu sabahta nasıl olmuş birdenbire öfkelenivermişim. Oğlumu karşıma çağırmamla yüzüne tokadı yapıştırmam bir olmuş. Kim bilir çocuk belleğime çakılmış kalmış, babamın o sözlerimi birden depreşivermiş, babamı anımsamışım gene. Neymiş? Güya öğretmeni kendisini herkesin önünde haksız yere dövmüşmüş. Bu haksızlığa dayanamadığı için de, çünkü ben de dayanamazmışım haksızlığa, birden dikilmiş öğretmenin karşısına, sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun diye bağırmış.
Akşam söyleyeceğim babama beni haksız yere dövdüğünü. Seni bu okuldan sürdüreceğim demiş, sonra da küstah küstah. Sabah sabah karşıma geçmiş, haksızlığa dayanamadım baba diyordu. Sen de haksızlığa dayanamazsın ya diyordu. Aklınca beni de kışkırtmaya çalışarak şımarık şımarık. Birden nasıl oldum? Gözlerim kararıverdi. Kan beynime sıçradı. Demek ki o öfkeyle kendimden geçmişim ki... Hangi yıldı? Galiba ilkokul 5. sınıfta. Hiç unutmam, bahardı. Evimizin o küçücük avlusundaki zerdali ağacı tepeden tırnağa çiçeğe bulanmıştı. Yanı başımızdaki bostanlar sabahtan akşama koşup oynadığımız kırlar, papatyalarla, gelinciklerle, renk renk çiçeklerle donanmıştı. Yemyeşildi. Bir cumartesi sabahı olmalı ki babam işe gitmemiş. Serçelerin cıvıltıları arasında sabah çayımızı yeni içmiş bitirmiştik. "İster misin?" dedi babam. "Bugün seninle birlikte gezelim. Hava çok güzel. Atatürk Parkı'na götüreyim seni." "Ha? İster misin?" Nasıl istemem? Bir sevinmiştim, anlatamam. Utanmasam sokağa fırlayıp bağır bağır bağıracağım. "Çocuklar, duydunuz mu? Babam beni Atatürk Parkı'na götürecek. Babamla birlikte gezeceğiz bugün." Babamla birlikte olmak, babamın yanında olmak içim içime sığmıyordu. Annem elimi yüzümü silip üstümü başımı değiştirdi mi? Babam ne zaman giyindi kuşandı? Aklımda kalan, daha evimizin önünde babamın eline sıkı sıkı yapışmışım. Ah, ne olur birileri görse bizi. Arkadaşlarım görse, utanmasam kucağına sıçrayıp yolda da yanaklarından öpecektim babamı. Arada bir hayran hayran süzüyordum. Neredeyse bulutlara değecekmiş gibiydi başı. Onca mahalleyi, o daracık sokakları, çamurlu toprak yolları ne zaman geçmişiz? Ne zaman varmışız bu asfalt caddeye, Atatürk Bulvarı'na? Babamın postallarının kabaraları sanki daha bir fiyakalı çınlıyordu asfalt yolda. O güne dek hiç görmemiştim Atatürk Bulvarı'nı. Geniş yolun iki yanındaki köşkler, şatolar, villalar öylesine görkemliydi ki. Mermer basamaklı o kocaman giriş merdivenleri, bahçelerindeki aslan, kanatlı bebek yontuları. Her yer bin bir çeşit çiçekle bezenmiş, hercai menekşeler, güller. Öylesine bakımlıydı ki. Yol kıyılarında da dev palmiyeler vardı. Şaşırmadım mı? Kıskanmadım mı? Anımsayamıyorum. Belki şaşırmadım demem olanaksız. Ama kesinlikle söyleyebilirim, kıskanmamışımdır. Çocuk kısmı nereden bilsin ki varsıllıkla yoksulluğun arasındaki farkı? Benim için de dünyanın en güzel evi evimizdi. Mahallemiz dünyanın en güzel mahallesiydi. Mahallemizde de kimsenin kimseden farkı yoktu. Öteki evlerde tıpkı bizimki gibi. Belki tek katlı, sedirden, çamur sıvalı, derme çatma ama olsun, herkes birbirine benzerdi yani. Kimileri bugün aç, yarın tok. Kimileri ise bugün tok, yarın aç. Okulumuz da öyleydi. Örneğin gözü travmsuz çocuk yok gibiydi aramızda. Ne giysilerimizin eksikliğinin, yıpranmışlığının, yamalı oluşunun farkındaydık, ne de ayakkabılarımızın patlak oluşundan gocunurduk. Öğretmenlerimiz de ayıp olan yamalı elbise giymek değil, ayıp olan pis gezmektir derlerdi zaten. Bizimkinden başka türlü bir yaşam olsun. Mahallemizden başka türlü bir mahalle. Okulumuzdan başka türlü bir okul. Olanaksız. İnandıramazdı kimse bizi böyle bir şeyin olabileceğine. Büyükler mutlaka oralarda da bekçilik, çöpçülük, seyyar satıcılık, hamallık, inşaat işçiliği, eskicilik filan yapıyorlardı. Çocuklarsa yaz tatillerinde simit satıyorlardı, karamele şekeri satıyorlardı, ayakkabı boyuyorlardı sokak aralarında, dükkanlara çırak duruyorlardı. Başka türlü nasıl olur ki? Sonra daha güzel bir yaşam biçimi olsa, bizimkinden daha güzel bir ev yapılabilse babam niçin yapmasın? İşte bu nedenle Atatürk Parkı'nın çevresindeki binaların o olağanüstü dirilikleri karşısında mutlaka şaşırmışımdır ama kesinlikle söyleyeyim ki kıskanmamışımdır oraları. Anımsadığım, mahalledeki arkadaşlarıma coşkuyla anlatabileceğim yeni şeyler görmenin heyecanıyla gözümü kırpmadan çevreyi süzmem. Kaç saat dolaştık oralarda. Zaman nasıl geçmiş ya. Parkın o anlatılamaz bakımlılığı, o birkaç adam boyundaki bronzdan Atatürk, o yaralı asker, üstüne ana kartal gibi kapanmış elleri pençe pençe kadın,
Sonra fıskiyeler, 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 dev çam ağaçları, okaliptüsler, palmiyeler. Havuzun çevresi renk renk menekşe doluydu. Yemyeşil şimdi ağaçların altı. Çılgıncasına koştum çimlerin üzerinde, atladım, sıçradım, yuvarlandım, takla attım. Babamla havuzun çevresindeki kanepelerden birine oturduk, simit yedik. Demek vakit epey geç olmuş ki babamla gene el ele dönüyorduk artık. Mutlu, uçarı. Galiba o ayrıcalıklı mahallelerden çıkmak üzereydik. Nasıl oldu? Bir köşe başında karşıya geçmek için tam kaldırımdan inmiştik ki birden bir otomobil. Fren yapıp zınk durmasa çiğneyecekti bizi. Hatta tamponu babama birazcık çarptı bile. Kendimizi zor attık geriye de canımızı kurtardı. İşte ne olduysa o an oldu. Hem korkudan hem öfkeden kendimden geçmişim demek ki. Olay nasıl başlamıştı tam da farkına varamadım doğrusu. Babam mı o adama bağırmıştı ilkin? Yoksa o adam mı hem üstümüze gelmiş hem de ayılar diye bağırıp küfretmişti bize? Farkına vardığımda otomobilin kapısını hışımla açmış, fırladığı gibi babamın üstüne atılmıştı. Sahi babamın bekçi üniforması yok muydu o gün üstünde? Demek yeni yeni buluğa ermenin yiğitlenmesiyle birden kendimi yitirmişim. Babamın elinden çekip kurtardığım gibi elimi var gücümle adamın üzerine saldırdığımı anımsıyorum. Önce karnına bir toz vurmuşum. Adam bayağı sendelemiş ama düşmemişti. Yeniden karnına toz vurmak için saldırıyordum ki birden sağ kulağımı yakalayıverdi. Vurdu. Şimşekler çaktı gözlerimin önünde. Bu kez de başımı döndürmüş, ağzımla bileğini yakalamış, hart diye ısırmıştım. Can havliyle vay piç kurusu vay diye bağırdı ve öteki eliyle şaplağı yapıştırdı yanağıma. Tokadı yedikçe bildiğim bütün küfürleri sıralıyordum. Bir yandan da ayaklarına indiriyordum tekmeyi. Bileğini dişlerimin arasından kurtarmıştı. Kulağımı habire vurup çekerek tokadı yapıştırıyordu artık nereme gelirse. Baba diye bağırdığımı anımsıyorum en son. O an hala gözlerimin önünde. Kolay kolay inanılır şey mi? Benim o koca babam, o koca bekçi babam. Adama saldırıp beni kurtaracağı yerde vurmayayım diye beni tutuyor. Sanki suçlu biziz. Özürler diliyor o pis adamdan. Ezilip büzülüyor karşısında. Farkına varınca nasıl oldum anlatamam. Sanki ortalık karar vermişti. Zindana kesmişti dünya. Hırsla bir silkindim, kurtuldum babamın ellerinden. Yeniden adama saldırıyordum ki gene babam. Ardından öfkeyle atılmış, yakalayıvermişti omuzlarımdan. Bu kez de o. Yakalayıp beni döndürmesiyle şaplağı yanağıma indirmesi bir olmuştu. Nasıl oldum? İnanamıyordum bir türlü. Nasıl olur ya Rabbi? Babam o yabancıya, bize saldıran o pis adama değil de bana vursun ha? Dokunsalar ağlayacaktım. İçim içime sığmıyor. Şöyle bir an babamın gözlerinin içine hınçla baka kalmışım. Her şey artık öylesine anlamsızdı ki. Sanki niçin yaşıyorum? O bir an kararsızlıktan sonra düşünmeden döndüm fırladım. Var gücümle koşmaya başladım evimize doğru. Koştum, soluk soluğa. Gidecek başka yerim olmadığı için öylesine hayıflanmıştım ki o gün. Çaresiz döndüm geldim eve. Bir odaya kapandım, için ağladım saatlerce. Babamın beni böyle haksız yere dövmesini sindiremiyordum içime. Daha doğrusu o pis adamın karşısında yenik düşmemizi, babamın o pis adamın karşısında ezilip büzülmesini, özürler dilemesini, sonra da tutup beni dövmesini içime sindiremiyordum. Her şey anlamsızdı artık. Yaşamak, babam, ev, her şey ama her şey. Dehşetli yalnızdı, güçsüzdüm, zavallı. O günden sonra da bir daha babamla gene eskisi gibi şöyle yürekten hiç konuşmadım. Hep kırgındım. Ne yaptıysa gönlümü alamadı bir türlü. Bazen zorla yakalayıp saçlarımdan öpüyordu, kokluyordu, seviyordu ya, boşuna. Bir hafta 10 gün kadar sonraydı. Dersteydik. Sınıfımızın kapısı açıldı, olacılardan biri girdi. Usulca sokuldu, öğretmenin kulağına pısır pısır bir şeyler söyledi. Cabbar dedi öğretmen. Müdür bey seni çağırıyormuş. Düşünmeksizin takıldım odacının ardına.
Biz odasına girer girmez müdür bey masasından kalktı, konuşarak sevecen yanıma geldi. Saçlarımı okşamaya başladı. Cabbar dedi. Baban bir kaza geçirmiş. Hemen eve gideceksin. Doğrusu dediklerini o an tam da kavradığımı söyleyemem. Gene düşünmeden koştum, eve geldim. Baktım, anam iki gözü iki çeşme ağlıyor. Komşu kadınlar başına birikmişler. Hemen anladım o hatlardan. Babam ölmüştü. Gece fabrikanın deposuna hırsızlar girmiş. Babam karşı koyunca silahla vurmuşlar. Hastaneye kaldırılmış ama kurtulamamış. Dondum kaldım öyle. Ağlayamadım bile. Rahmetli anam, benim can anam. Binbir sıkıntıya göğüs gerdi. Bulaşığa gitti, çamaşıra gitti, temizliğe gitti. Kimselere boyun kırmadan yetimine babasızlığını duyurmadı. Okuttu, yetiştirdi. Tam üniversiteyi bitirdiğim yıldı, öldü. Şimdi şu odaya kapanmış. Bu eski, solmuş, sararmış fotoğrafları karıştırarak ne arıyorum? Neyi arıyorum ya Rabbi? Bazen öyle oluyorum ki sanki bu fotoğraflarda ufak tefek, çelimsiz, çelebi adam babam değil de benim. Benim fotoğraflarım bunlar. Gerçekten nasıl da benziyor ya bana. Yaşlandıkça sanki daha çok benziyorum. Bütün çocuklar gibi ben de mi babamı kendim yaratırmışım? Sabah sabah çocuğumu niçin dövdüm sanki o bir anlık öfkeyle? Gerçekten haksız mı ki çocuğum? Hayır. Çocuğum haksız değil. Gidip sarılmalıyım. Doya doya öpmeliyim onu. Kendimi bağışlatmalıyım. Elbette çocuklar babalarına güvenmeliler. Ama babam... Hayır. Gidip sarılmalıyım ona. Oğul demeliyim. Babalar da sizin gibi çocuktu bir zamanlar. Babalar da çocuktur. Güçleri onların da sınırlıdır yani. Tıpkı sizin gibi. Onlar da basit birer insan, hiçbir olağanüstülükleri yok yani. Ama nasıl denir bunlar? Oğlum. Çocuklar.